Merhabalar Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta böyle çiçekli silindir bir çanta yapacağız. Bu iki tarafa olacak tabanları. Böyle ortasında çiçek var. Kendi de bu şekilde. Şimdi örerken biraz açılı şey oluyorlar ama şu şekilde hep üstü komple çiçekle kaplı silindirik bir çanta, el çantası olacak. Yılbaşı ruhuna uygun. Şöyle simli bir ip kullanacağım. Polyester makrame zümrütün gümüş rengi, tamamen gümüş rengi ve simli. Dediğim gibi yılbaşı ruhuna uygun. Bakın çiçekleri böyle. Şimdi örerken biraz kapanıyorlar ama bu biraz ütülendikten sonra ve zaten bu şöyle göstereyim. Şu kısma gelecek. Şu şekilde silindirik bir çanta olacak. Biraz daha mı yukarı alayım? Evet, şu şekilde etrafını saracak. Buraya fermuar gelecek. Tam bitirmedim, bitirmek üzereyim ben de. İkincisini de şimdi beraber yapacağız. Bu şekilde arkası da böyle gözüküyor. Böyle komple çiçekli, kabartmalı bir model. Şimdi gelelim ilk önce şunu yapalım hep beraber. Ardından da diğer parçalarımızı yapalım. Ben bunun için şu ve şu parça için üçüncü şeyim 4 tane yaklaşık, hani sapı falan da 4 tane gider. 100 gramlık bunlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 100 gramlık. 4 tane gidiyor. Çünkü kabartmalı çok da ip yiyor. Efendim gelelim yapılışına. Dediğim gibi bu ipi kullanacağım. Çok yumuşak örümlü bir ip bu. Bazı polyester makrameler daha sert oluyor da bu oldukça yumuşak örümlüymüş. Zümrütün dediğim gibi. Efendim şimdi başlayalım. Öncelikle bir tane sihirli ilmek yapıyoruz. Efendim sihirli ilmeğimizi de kilitliyoruz. 4 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. 2, 3, 4. Bu şekildeyiz. 2 kere doluyoruz. Şu çiçeğin yaprak kısımlarını yapacağız. İkili trabzan şeklinde yapıyoruz. 2 kere doladım. 2 kere çıktım. Bekletiyorum. 2 kere doladım. 2 kere de çıktım ve bekletiyorum. Çok kolay bir model. O çiçekleri de yapması son derece kolay aslında. Sadece biraz karmaşık gözüküyor ama. 4 tanesini yapıyorum. Ve 4'ünü bir alıyorum. Bir zincirle de kapatıyorum. Bu çiçeğin, şuradaki çiçeğin ilk yaprağını yaptık. 5 tane yaprak yapacağız. Aralara 5 tane zincir örüyorum. Söylemeyi unuttum. 3 milimde tığım var. Şöyle. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapacağım 4 tane. 1, 2 kere çıktım, beklettim. Elimde 2 tane ilmek var. 2 doladım, 2 çıktım. 2 kere doladım. 2 kere de çıktım. 3 oldu. 2 kere de çıktım. Şimdi bu 4'ünü bir alıyorum. Sonra bu ikisini bir alıyorum. 5 tane zincir örüyorum. 2 kere doladım. Aynı şey yapacağım. 5 tane yaprağım olacak sonuçta. Üç ve 4. 2 kere de çıkıyorum. 4'ünü bir alıyorum. Bir tane zincir örüyorum. Şimdi 5'ini de tamamlayalım.
Şimdi 5 yaprağımı tamamladım. Son 5 zinciri de ördüm. Geliyorum en başta ördüğüm zincire. Bunu kapatıyorum ve şu araya bir sık iğne ile geçiyorum. 2 tane, 3 tane hatta zincir örüyorum. Şimdi bu sihirli ilmeğimi kapatıyorum. Mümkün olduğu kadar sıkı kapatıyorum. Ve bir daha açılmasın diye buraya sabitleyeceğim. Evet, bakın şu şekilde çiçeğimiz oldu. Karıştırması biraz kısaltayım. Evet, geliyorum bir üst sırayı örmeye. Bunu bir trabzan sayıyorum. Ördüğüm 3 zinciri 7 tane daha trabzan yapıyorum. Dört, 5, 6, 7 ve 8. Baştaki zincirle 8 tane oldu. Sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da 8 trabzan yapıyorum. 3, 4, 8. Bütün bu boşluklara 8'er tane trabzan yapıp geliyorum. Şimdi geldim en baştaki zincire ilmek kaydırdım. İkinci sıramızı tamamladık. Zaten 2, 4, 5 sıra toplam. Yine 3 zincir örüyorum. 3 tane tek, bir tane çift örüyorum bu sırada. 2, 3 tek. Buraya 2 tane. Yine 3 tek. 2, 3. Şimdi 2 tane. Aynı yere. Çift, 3 tek, çift, 3 tek. Bütün sırayı böyle örüyoruz. Görüşüyoruz. Efendim sırayı 3 tek bir çiftle bitirdik. Yine geldik buraya. Buraya bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi artık 4 tek bir çift öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Şimdi çift. Bakın böyle. Bir sonrakinde de 5 tek bir çift öreceğiz. 2, 3, 4 ve çift. Bu şekilde. Bir çift, 1, 2, 3, 4 tek, bir çift. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Bu sırayı da tamamladık. Geliyoruz en baştaki zincire. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Son sıramız bu. Artık bakın. Çok büyük değil. Trabzan'da ördüğümüz için hızlıca büyüdü. Bunu da 5 tek bir çift şeklinde yapacağız. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi çift.
Aynı yere bir tane daha. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir çift. Devam ediyoruz. Son sıram dediğim gibi iki tarafa gelecek silindirik bir çantanın 3, 4 ve 5. Ve şimdi iki tane. Aynı yere. Bu şekilde tabanımı tamamlıyorum. Son sıramızı da ördük. Bakın artık tabanımız hazır. Burayı bir zincirle kapatıyorum ve ipimi alıyorum. Bunu arkada gezdirmek lazım sonra. İşte efendim, düzeltelim. 2 tane tabanımız hazır. Sonra bakalım bunu nasıl yapıyoruz. Onu ben başlarken şöyle bir şey var. Şu iki çiçek arasında şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan var. Onun için bu çiçekler ben böyle uygun gördüm ama bu arayı 5 trabzanla da örebilirsiniz. Ben 7 ile ördüm. 9'la da örebilirsiniz. O zaman çiçek yoğunluğu değişiyor. Daha çok üst üste binme yapıyor mesela 5'te. Ben bir denedim, çok beğenmedim. Onun için 7'ye çektim. Ama siz diyorum isterseniz 9'la da başlayabilirsiniz. 9'un ve katları 7'nin katları şeklinde zincir atıp üstüne 4 sıra trabzan örmek gerekiyor. Şöyle ben küçük bir tane başlayalım. 21 ile başlayayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 tane. Bakın küçük bir örnek yapacağım. Burada ben bunu ile başladım. Bir sırada 5 tane çiçek oluyor. Bir sonraki sırada 6 çiçek oluyor. Çünkü bu çiçekleri bunun aralarına yapıyoruz. Şuradan devam edelim. Yani zincirle başladık. 4 sırada trabzan ördük. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra trabzan ördük. Her zincirin üstüne. Sonra geliyoruz. Bundan göstermek daha pratik olacak. Baştan başlamayayım dedim. Burada bir çiçeğimiz var ama siz bunu yok sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane trabzanımızı ördük. Şimdi buraya geliyoruz. 7. trabzana. Onun için 7'li sistem kurduk buraya. 7. trabzana bir trabzan daha yaptık. Ve aynı yere bir tane daha yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizin ortası şu iki trabzan olacak. Yani bütün çiçeğin yapraklarını şuraya etrafını öreceğiz. Onu da nasıl yapıyoruz? 3 tane zincir örüyoruz. Bu V şeklindeki trabzanın bu tarafından başlayacağız yapmaya. Şöyle hafifçe örgümü döndürüyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, 3 tane zincir örüyorum. Aynı trabzanın üstüne bakın
Bu V yaptığımın dış tarafındayım. Biraz daha indireyim mi kamerayı? Evet. Şöyle göstereyim. V trabzanım var burada, şurada. Onun içine 3 tane zincir, 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir ördüm. Ve bu zinciri aşağı indiriyorum. Buraya sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi bu şu çiçeğin ilk yaprağı oldu. İlk yaprağını yaptım. Şimdi yine 3 tane zincir örüyorum. Aynı trabzanın üstüne 2 tane trabzan örüyorum. Ve iç zincir örüp yine aşağıya sık iğne ile bağlıyorum. Sonuç olarak bu V şeklinde yaptığım trabzanın bir tanesinin üstüne 2 tane, bakın 2 tane yaprak yaptım. Neredeyim? 7 tane ördüm. Bunu çift ördüm. 6 tane ördüm. 7.'yi çift ördüm. Şimdi örgümü biraz döndüreceğim. Biraz döndürerek örmek gerekiyor. Örgümü döndürdüm. Şu 2 tane trabzanı ortaya yaptığımız bir delik var, görüyorsunuz. Şu trabzanlar. Bu trabzanın üstüne 2 tane yaprak yaptık. Buna da 2 tane yapacağız. Bir tane de şu 2 trabzanın birleştiği yere bir çiçek yapacağız. 5 yapraklı olacak böylece. Hani aynı yere 2 trabzan yapmıştık. Şu orta noktaya bir sık iğne ile gidiyorum. 3 tane zincir örüyorum. Aslında çok kolay. Bilmiyorum anlatırken anlaşılıyor mu ama çok kolay ve çok da tatlı oluyor. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere o 2 trabzanı yaptığım yere, bakın 2 trabzan daha yaptım. 3 zincir çekiyorum ve yine aynı yere batıyorum. Ve sık iğne ile bağlıyorum. Bakın 3. yaprağımı da yaptım. Şimdi geldik şu taraftaki trabzana. Buraya bir sık iğne ile gidiyorum. 1, 2, 3 zincir örüyorum. Bakın o 2 trabzanın üstüne çiçek yapıyorum. Ve 2 trabzan yine. Bir, iki, üç. Bir sık iğne ile aşağıya gittim. İşte burada birazcık sıkmak, itmek gerekiyor. Son trabzanı. Biraz yer açalım. Yine 3 zincir örüyorum. Aynı trabzanın üstündeyim hala. 2 tane daha trabzan yapıyorum. Yaprak yapacağım bir tane daha. Sonuncu yaprağım. 1, 2, 3 zincir örüyorum. Yine buraya geri gidiyorum. Şimdi bir tane zincir öreceğim. Örgümü yine eski haline getiriyorum, döndürüyorum. Çiçeği yaptığım ikili trabzanın hemen dibindeki trabzana bir trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde 6 tane daha trabzan öreceğim. İşte dediğim gibi 7.'ye yine çift yapacağım. Bakın çiçeğimiz bu şekilde oldu. Şimdi yine 6 trabzan yapıyorum.
Şimdi 7.'yi yaparken hep kontrol edin. Şu çiçeğimizin bittiği yerden 1, 2, 3, 4. trabzanda olacak. Aralara yapacaksınız ya bir üst sırada. Onun için dikkat etmek gerekiyor. 1, 2, 3, 4. trabzana 2 tane trabzan yapacağım. Buraya 2 tane yaptım. Burası şimdi çiçeğin ortası olacak. Yine çiçek yapmaya başlıyorum. Ön yüzlerde çiçek yapıyoruz. Arkalarda da düz trabzan örüyoruz. Bu taraftaki trabzanın üstüne 2 tane yaprak yapıyorum. Dönüyorum. Kapatıyorum. İlk yaprağımı yaptım. Yine aynı yere biraz örgüyü döndürerek örmek gerekiyor. 3 zincirimi çektim. 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir ve kapattım. İkinci yaprağımı da yaptım. Şimdi geliyorum bu 2 trabzanın yaptığım deliğe bir çiçek yaprağı daha yapacağım. 3. O simli kağıt iplerle de çok güzel oluyor ama örmesi biraz zor oluyor. Ya bu kız çocukların eteklerine falan da yapılabilir böyle. Pıtı pıtı çok da güzel olur diye düşünüyorum bu örnek. Buraya da bir yaprak daha yaptım. Örgümü yine döndürdüm. Bu taraftaki şimdi trabzanın üstüne 2 yaprak daha yapacağım. Bu 2 yaprağı örmek biraz daha sıkıntı oluyor. Sıkıyor burası artık. İlmekler. 3. 4. yaprağımı da bitirdim. Burada şimdi biraz yer açalım. 3. yaprağı. 5. yaprağı. 3 zincir. 2 trabzan 3 zincir şeklinde yapıyoruz yapraklarımızı. Bitirdim 5 yaprağımı. Bir zincir örüyorum. Örgümü döndürüyorum. Çiçeğim de dönüyor dolayısıyla. Bunu alıyorum. Şöyle çiçeğimi kenara çekiyorum. Tam dibindeki trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın çiçeğimi biraz daha öreyim, daha net gözüküyor. Yine 6 tane trabzan öreceğim. Sonra 7.'yi çift olarak öreceğim. Evet, bakın çiçeğim oldu. Buradaki de oldu. Bu şekilde çiçeklerimizi yapıyoruz. Tamamen çiçekten oluşan bir çanta oluyor. 4 oldu. 5, 6, 7. yapacağım. Kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4.'ye gelecek. Evet, 4.'ye 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi buraya yine çiçek yapacağım. Arka taraflarını tamamen trabzan olarak görüyorsunuz. Sadece ön yüzlerde çiçek yapıyoruz. Bir sonraki sırada da buradan başlayacağız. Buraya aşağıda olduğu gibi aralara çiçekleri yapacağız. Göründüğü zannedildiğinden daha kolay. Yani çok kabartmalı, çok karışık gibi duruyor ama çok da kolay yapması. Şimdi bu sırayı bitireyim. Bir üst sırayı bir daha tekrar deneyelim. Örgümüzün sonuna kadar geldim ben. Buradan 3 zincir örüyoruz.
Ve örgümüzü ters çeviriyoruz. Ve çiçeğe kadar olan kısımda, bakın şurada, buraya mutlaka 7 tane trabzan örmeniz gerekiyor. Onu atlamayın, kontrol ederek örün. 4, 5, 6 ve 7. Şimdi çiçeğin öbür tarafına geçeceğiz. Yine bu iki çiçek arasında 7 tane trabzan olmasına dikkat ediyoruz. Bir tanesini hemen buraya yapıyoruz. Ve her trabzanın üstüne trabzan örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buna dikkat ediyoruz arka sırada. Onun dışında dümdüz trabzan olarak öreceğim bütün sırayı. Ondan sonra bir ikinci sıraya çiçek yapalım. Şimdi bir üst sırada şurada çiçeğimiz var. Dikkat edeceğimiz tek şey şu çiçekten sonra 1, 2, 3, dördüncüye buraya çiçek yapacağız. 7 tane trabzanımız var ya, tam ortasına buraya 2 tane yapacağız. Çiçeğimizi yine buraya kuracağız, şu V'ye. Çiçeğimizin ortası şu 2 trabzan oluyor biliyorsunuz. Bir tek ona dikkat edeceğiz. Onun dışında başka bir şey yok yani. Bu şekilde örgü ilerliyor. Çiçeği tam bu iki çiçek arasında getirmeye dikkat ediyoruz. İnsan arada dalıyor bazen. Kaymasın çiçekler. Bu şekilde bir üst sıranın çiçeklerini de yapıyoruz. Kaydırma da oluyor yani çiçekler. Örgümü döndürüyorum. Bu iki trabzanı yaptığım yere bir tane daha çiçek yapıyorum. Aslında model kolay. Bir yaprakta buraya yaptım. Bu şekilde işte çiçekler hep aralara denk gelecek. Bakın bir tane burada var, bir tane burada var. Böyle aralara denk gelecek. Şimdi döndüre döndüre ördüğümüz için kapanıyor çiçekler ama ortalarına isterseniz inci de koyabilirsiniz bittikten sonra. Şimdi ben bu sırayı bitireyim artık. Tekrar sadece trabzan yapmaya döneceğim. Aynı bu tarafta yaptığım gibi 4 sıra trabzan yapacağım. Ve etrafına sık iğne geçirip şeyle bununla birleştireceğiz artık. Böyle sosis şeklinde. Bu uzunluk size kalmış. Dediğim gibi ben 42 zincirle başladım. 7'ye bölünebilen bir sayı veya daha sık olsun istiyorsanız 5'e bölünebilen, yani tek sayı olması gerekiyor. Ya da 9 daha dar aralıklı, yani daha geniş çiçek aralıkları olsun istiyorsanız 9 kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu sırayı bitireyim. Sonra trabzan örmeye geçelim. Ben artık trabzan örmeye başladım. Kaç tane örmüşüm? Yani yaptığım yuvarlığa böyle denk geldi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra çiçek yapmışım. Buradan sonra artık 4 sıra trabzan örüyorum.
Ondan sonra etrafına bir sıra sık iğne geçeceğim ki işte daha rahat monte edeyim yan kapakları. Buraya dediğim gibi fermuar yapacağım ben. Ama başka bir şey de koyabilirsiniz. Şu aralardan da sap öreceğim. Bildiğiniz kolay bir sap öreceğim. El çantası şeklinde istiyorum ama şey de yapabilirsiniz. Yani crossback de yapabilirsiniz. Çapraz gelen çanta da yapabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Bu sene böyle küçük el çantaları çok moda. Yılbaşı için böyle ışıltılı, çiçekli bir şey olsun istedim ben. Dediğim gibi 4 sıra trabzan öreceğim. 4 sıra trabzanımızı ördük. Artık bu kenarlara sık iğneler yaparak düzleyeceğiz ki kenar yuvarlaklarını birleştirebilelim. Bu şekilde. Düz olacak bu şekilde. Düzledikten sonra kenar yuvarlaklarını birleştireceğim. Sap kısmı size kalmış. Ben böyle ikili sap yapacağım. El çantası olsun istiyorum. Ama dediğim gibi çaprazda yapabilirsiniz. Bu şekilde sık iğnemizi dört bir tarafına geçiriyoruz. Efendim, sık iğnelerimizi de bitirdik. Gelelim nasıl birleştiriyoruz kısmına. Şunların gördüğümüz, şöyle göstereyim, V'lerin şu iç toplarını alıyoruz. Aynı şekilde buranınki ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir bunun, bir bunun. Birleştirdik. Bu tarafın, bu tarafın. Birleştirdik. Yani benim verdiğim sayılarla yaparsanız tam gelecektir yuvarlağa. Tabii elden de biraz fark eder ama toparlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu şekilde bakın, görüntüsü de böyle oluyor. Bir iki tane daha yapayım, daha rahat görünsün. Çok yaptık, takip edenler bilir. Bu iç toplarını ilmeklerin birleştiriyoruz. İşte bu şekilde yapıyoruz. Açayım. Nasıl görünüyor? Bu şekilde görünüyor. Burada da bir böyle hafif sertlik yaratacak. Bütün etrafını bu şekilde birleştireceğiz. Bu ikisi birbirini kapatacak, örtecek. Tam ölçüsü böyle oluyor. Peki efendim, birleştirmeyi de gösterdik. Bitmiş halini yine Instagram'dan da thumbnail fotoğrafı olarak da YouTube'da göreceksiniz. Dediğim gibi bildiğimiz yuvarlak saplar yapacağım ben. Her zaman yaptığımız gibi. Onun da videosu var, gerekirse kanalda bulabilirsiniz. Efendim, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. İyi günler dilerim.